Herkese merhaba. Bu bölümde ahşap veranda yapımında çatı iskelet uygulaması yapacağım. Çatı iskeletini hazırlarken emprenyelenmiş 5-10 yerli çamlar kullandım. Umarım beğenirsiniz ve faydalı bir bölüm olur. Şimdiden iyi seyirler. Zemini kaplamadan önce ahşap koruyucu vernik uygulaması yapacağım. Yağmur geliyor, o yüzden zemini hızlıca kapladım ama vidalayıp sabitlemedim. Bir an önce çatıyı kapatmak istiyorum. O yüzden de çatıyla ilgili çalışmalara geçeceğim. Ondan sonra zeminin kaplamasını yapacağım. Sizlerden çok fazla yorum aldım. Veranda gelince evin içerisi karanlık olmayacak mı diye. Onun için şöyle bir çözümüm var. Evin önü 3 metre. Verandanın çatı yüksekliğini 2,5 metreden başlatacağım. Yaklaşık olarak üstte de 3 tane ufak açılmaz pencere yapacağım. Böylece oradan gün ışığı içeriye rahatlıkla giriyor olacak. Taşıyıcı kerestemi 2.50'de yapacağım. 10 santim de üstüne gelecek olan 10'lar olacak. 2.60 seviyelerine gelecek. Üstte bana pencere için yaklaşık bir 40 santim geliyor. 30 santimlik genişliğinde bir pencere sanırım aydınlatma için yeterli olacak. Burayı kesip almam gerekiyor. Buraya monte edeceğim kalası bağlayabilmek için. O yüzden işaretleme aldım. Şimdi burayı keseceğim. Alttaki lambirleri kesmemek için alt tablasını ayarlayarak kesme işlemini yapacağım.
tek başıma çalıştığım için buraya geçici olarak bir L bağlayacağım. Hizaya alıp vidaladıktan sonra L'yi sökeceğim. Burada mecburen bir vida deliği açmış olacağım ama şu an başka türlü bir tek başıma yapamam. ...12 santimlik ahşap vidası kullanıyorum.
Buranın tam arkasında bir 5'e 10'um var. Kenarlardan 10'a 10'lara monte ettim. Ortalardan da 5'e 10'lara denk getireceğim. Normalde dışarıdan bakınca vidalar gözükmüyor ama alttan bakarak daha önce lambilileri monte ettiğim vida yerlerini görebiliyorum. O yüzden de aynı vida yerlerinden delik delip buradan da sabitleme yapacağım. Verandanın çatı yüksekliğini ev kısmında 2.50 yapmıştım. Bu tarafı da 2.20 yapacağım. Onu onun içine oyduktan sonra 5'e 20 girecek içine. Böylece alt yükseklik 2 metreye inmiş olacak. Daha alçak yaparsam kafa çarpma ihtimali var. O yüzden de 30 santimlik bir eğim olmuş olacak arada. Çatının ön kısmına gelecek 5'e 20'yi sabitlemek için 5'e 10'un içinde 20 santimlik bir oyuk açacağım. Çalışırken kolay olması için 5'e 10'la hizalamamı yapacağım. Bu şekilde ortasını açıp 5'e 20'yi içine oturtacağım. Ondan sonra da sabitleme işlemini yapacağım.
için günah olmaz derler. Aslında bunları yerde yapsaydım çok daha kolay olacaktı ama zeminim terazide olmadığı için direklerin ölçüsü farklı olacaktı. Ben de bu şekilde kolayca yaparım diye düşünmüştüm ama sanırım nasıl daha rahat yapabileceğimi çözdüm. Çalışma gözlüğüm yoktu. Gözüme çok toz kaçıyordu. Sonra gece araç kullanırken kullandığım gözlüğü taktım. En azından toz gelmesini engelliyor. Teknik olarak da nasıl yapacağımı biraz daha kavradım. İlki bayağı uğraştırdı ama diğer iki tanesini daha kolay yapacağımı düşünüyorum. Hadi devam edelim. Önce alt kısımdan 3 tane delik deleceğim. Ondan sonra da buraları dilimleyeceğim daire testereyle. En kolay o şekilde oluyor. Bu şekilde çok daha kolay oluyor. Böyle dilim dilim çıkarabiliyorsunuz. Evet, yağmur başladı. Malzemeleri topladım. Umarım fazla sürmez yağmur. Gerçi bir yandan da bu sonbahar neredeyse hiç yağmur yağmadı. Suya da ihtiyacımız var. O yüzden yağmur yağmasını istiyorum. Bencillik yapmak da istemiyorum. Kendi işim var diye yağmurun yağmamasını dilemek aslında hoş bir şey değil. Aslında benim hatam, çok geç kaldım. Yani daha önce verandayı yapmaya başlamam gerekirdi. Ama olsun. Şu çatı az kaldı. Çatının iskeletini yapıp çatıyı tamamlarsam ondan sonra altında çalışmak çok daha kolay olacak. Şimdilik çekime ara veriyorum. Yağmurlar bitince ondan sonra tekrar çalışmalara başlayacağım.
Bu orta kısmı bir 10 santim daha indirmeye karar verdim. 1.20 boyunda bir 5-10 koyacağım altına. Böylece bel vermesini engellemiş olacağım. Burada çünkü 5'er santim sadece taşıyıcı kalaslar oturuyorlar. Onlara destek olması için 1.20 boyunda bir 5-10 daha ekleyeceğim. O yüzden buraya bir 10 santim daha aşağı indirmeye karar verdim.
Normalde çatıda kullandığım 5-10'ların ön kısma gelen kısımlarında daha iyi otursun diye bir kanal açıyordum. Burada açım çok fazla değil ve vaktim çok az. Sabah yağmur yağdı durdu. 2-3 saat içinde tekrar yağmur başlayacak. O yüzden de hızlı ilerlemem lazım. Bu seferlik sadece üst kısmında bir düzeltme yapacağım. Yaklaşık 1,5 santimlik bir kesim yapacağım. Ondan sonra üstü kaplamaya başlayacağım. Bir buçuk santim kesmemin nedeni, eğer alttan 1,5 santim hizalı almazsam burada 1,5 santimlik bir boşluk oluşuyor. Sadece o boşluğu almak için böyle bir kesme işlemi yapıyorum. Kerestelerin arası 40 santim olacak. 2 tane 40 santimlik parça kestim. Bunları kılavuz olarak kullanacağım karşılıklı. Hem delip hem çapraz atmak, bir yandan da kenarlardan vidalamak zor oluyordu. Elimde metal L'ler varmış. Bunları kullanarak devam edeceğim. Böyle çok daha hızlı ilerleyeceğimi düşünüyorum.
Üst iskeleti döşerken bir hata yaptım. Dışa doğru çıkıntı vermeyi unuttum. O yüzden de bu üst kenara bir parça monte edeceğim. Buraya bu şekilde bir parça monte edip buranın üzerine de bir kereste bindireceğim. En azından bir miktarlık bir çıkıntı yapacağım. Bu tahtaları uzatamadım çünkü onların boyu zaten 4 metreydi. Ön cephem 8 metre. 4-4 tam hizada geliyordu. O yüzden bunları uzatıp da onların üzerine bindiremedim. O yüzden şimdi bu parçalardan dışa doğru bir çıkıntı yapabilmek için bir parça hazırlayacağım. Montaj sırasında 12 santimlik ahşap vidası kullanacağım. Tam olarak güçlü bir bağlantı olabilmesi için ortasına kadar delik delip vidalamayı ondan sonra yapacağım. O yüzden de vida başı içeri girebilsin diye bir delik delmem gerekiyor. Fazla delmemek için bir banttan yardım alacağım. Yaklaşık olarak bu kadar delmem yeterli. Normalde hava durumu bugün yağmur göstermiyordu. Buranın üstünü bu şekilde brandayla kapatmamın tam olarak sebebi de bu. Çünkü tam çalışmaya başlıyorum. Yağmur yağmaya başlıyor. Ekipmanları güvenli, korunaklı bir alana taşı. Sonra yağmur duruyor, tekrar çıkar. Çok fazla zorlanıyordum. En azından şimdi böyle beklenmedik bir anda yağmur yağdığında ekipmanlarımı bu brandanın altına alıyorum. En azından yağmurdan korumuş oluyorum bir miktar. Yağmur durduktan sonra tekrar çalışmalara devam edeceğim.
Saçak kısmındaki keresteleri aynı hizaya alacağım. 75 santim uzunluk yapacağım. Burada 2 santimlik bir çıkıntım var. O yüzden de bir 2 santimlik işaret aldım. Buraya gelen kısımları o işarete göre keseceğim. Çalışma gözlüğümü bulamamıştım. Almayı da unuttum. O yüzden gene gece araba kullanırken kullandığım gözlüğü takacağım.